Şimdi Korek Dağı'na gitmek için terminale geldim. Burada aynı zamanda Türkiye'deki şehirlere giden çok fazla otobüs var. Doğrudan İstanbul'a giden otobüs bile var. Ama bir günden daha uzun sürüyor. O yüzden düşündüm aslında, yani otobüsle uzun bir yolculuk. Ama çok uzun sürer yani. Bir de döndüğüm gibi bir sınavım var, o yüzden. Şimdi küçük minibüsler var, onlara soracağım Kore'ye nasıl gidebilirim diye. Taksi de gidiyor muhtemelen ama bakalım. Şimdi taksi buldum. Taksiyle 10.000 Irak dinarına götürüyorlarmış. Ama paylaşımlı taksi olduğu için hani 2-3 kişi olduğunuz zaman daha uyguna geliyor. Doğrudan tek kişiyim dediğimde bana 20.000 dediler ama birileri daha eklenince fiyat düştü. Fakat Korek'ten geri döndüğünüzde fiyat çok daha fazla oluyormuş. Korek'ten Soran'a geçip Soran'dan buraya gelebilirsiniz. Daha uyguna gelebiliyormuş. Ben dönerken taksici abinin numarasını alacağım. Şimdi dönerken abiyi arayacağım. Birkaç yolcu daha bulabildiyse işte daha uyguna geleceğim. Ama şu an gidiş için sadece 10.000 dinar ödeyeceğim ve çok pahalı değil bence. Bu arada minibüs seçeneği de var galiba. O daha ucuz, yani 5.000 gibi bir fiyat olması lazım. Ama otobüs biraz daha geç kalkıyor. O yüzden taksiyle direkt gideceğim. Şimdi taksi beni teleferiğin başlangıç noktasına bıraktı. Buradan Korek Dağı'na çıkacağım teleferikle. Bilet almaya gidiyorum şimdi. Taksiyle 1,5 saatlik bir yolculuk yaptım ve 10.000 dinar istediler. Şimdi teleferik için de yine 10.000 dinar istediler. Yani taksi mi ucuz, teleferik mi pahalı çözemedim. Şimdi teleferiğe doğru ilerliyorum. Şöyle dağların içinde bir yer. Hemen. Şimdi biletimi okuttum ve biletimi benden aldı biri. Teleferiğe bindim, dağa çıkıyorum. Bu arada yolculuğun ne kadar süreceğine dair en ufak bir fikrim yok. Yani gelmeden önce çok araştıramadım. Ama çok kısa bir mesafeye benzemiyor. Şimdi size manzarayı göstereyim bir de. Aşağısı bu şekilde. Biz bütün bu dağların ardını aşarak geldik buraya. Bu arada yol bayağı uzun gözüküyor ve şu an bunun içinde tek başıma olmak biraz korkutucu olmaya başladı. Çünkü hafif sarsılıyor. O yüzden ayağa falan kalkmıyorum yani. Yani bayağı yükseğe çıkıyoruz. Gelen teleferikler de boş, yani Allah'ın dağında bir tek ben varım sadece. Bu arada başlangıç noktam inanılmaz uzakta kaldı, yani çok uzun bir yol. Karşımda bir tepe vardı ve yolculuğun bittiğini zannediyordum ama yani o dağın da ardına inip tekrar o dağa çıkacağız. Hani bundan daha fazla bir yol geldim ve bir bu kadar daha gideceğim en az muhtemelen. Keşke bilmeden önce baksaymışım hani ne kadar uzun süreceğini. Bayağı dik yani. Şu an neden 10.000 dinar olduğunu anladım, yani yolculuk çünkü bayağı zorlu ve uzun sürüyor. Bu arada akşam geri dönmeyi düşünüyordum Erbil'e ama teleferiğin saat kaçta kapandığına dair hiçbir bilgim yok bu arada. Oraya vardığımda sormam lazım. Yani teleferik hani ben indiğim gibi de kapanabilir. O zaman ne yaparım hiçbir şey bilmiyorum. Çok saçma ya. Yani niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama bir anda yani Kore'ye gelmeye karar verdim çünkü. Normalde Erbil'i gezecektim bugün yine ama yani zaten her yeri gezdiğim için sıkıldım ve bugün Kore'ye gelmeye karar verdim.
kadar dik bir yokuşu nasıl çıkabiliyor yani aklım ermiyor. Şimdi geldiğim yolu tekrar göstereceğim. Gözükmüyor çünkü dağın arkasında kaldı başladığım yer. Başladığım yer hemen şu dağın arkasında kaldı yani. Çok uzun bir mesafe ve inanılmaz dik. Hani şimdi buraya çıkacağız ama tepe noktası burası mı hiç bilmiyorum. Onun da arkasından bir daha aşağı iniyor da olabiliriz. Yani hiç bilmiyorum yani. Sonunda tepe noktasına ulaştım. Kara göründü. Çok korkunç bir yoldu bu arada yani. Adrenalin ihtiyacını karşıladı. Şimdi bulduğum ilk kafeye oturdum ve internete bağlandım. Bir de kahve söyledim. 3000 dinardı. Yani çok pahalı değil burada. Çok fazla insan yok burada. Genelde çok lüks bir bölge olduğu için daha çok paralı insanlar geliyor. Ya ben sadece burayı görüp dönmek için geldim. Şimdi çayımı içtikten sonra teleferiğe geri döneceğim çünkü 6'ya doğru bitiyormuş teleferik ve saat şu an 5. Şimdi oturduğum kafede bir abiyle Kürtçe sohbet ettim. Yani, ya benim Kürtçem o kadar iyi değil. İstanbul'da yaşadığım için ve ailemle sadece günlük Kürtçe konuştuğum için o kadar Kürtçe bilmiyorum. Hani buradaki insanlarla anlaşamayacağımı falan söylemişlerdi ki genel propaganda da bu yönde ama hani Kurmancı lehçesini biliyorsanız burada Sorani'yi de anlıyorsunuz ve burada çok fazla Kurmancı lehçesini de konuşan insan var. Yani bu propaganda bence yani tamamen. O yüzden Kurmancı biliyorsanız burada rahatlıkla herkesle anlaşabiliyorsunuz. Çok bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Aynı dil zaten. Sadece farklı bir lehçe. Yani anlaşabiliyorsunuz gayet de. Bu arada buradaki oteller çok pahalı dedim ama yani fiyatlarını kontrol ettiğimde maksimum 200 dolar. Yani Radisson Blu var burada. Yani bayağı lüks bir yer ve 200 dolar geceliği. Yani düşündüğün zaman çok fazla bir fiyat değil bence. Yani bir gecelik bile olsa kalınabilir gibi. Yani bir tatile çıktıysanız eğer, yani Türkiye'de 8.000 liraya muhtemelen öyle bir yerde kalamazsınız. O yüzden buraya kadar gelmişken ve cebinizde bunu ödeyebilecek paranız varsa fiyatları bilin diye söylüyorum. Yani 200 dolar seviyesinde. Tepede kalıyor sanırım Radisson'da. Bu arada teleferikle buraya geldim ama buradan da daha da yukarı giden bir teleferik daha var galiba. Yani şu an aktif olarak çalışmıyor ama buranın da daha yukarısına giden bir teleferik varmış. Hava şu an bayağı sisli burada. Fakat kar yağışı yok. Muhtemelen Ocak, Şubat gibi daha fazla kar yağışı oluyor. Şu an Aralık ayındayız ama kar yağışı yok burada. Bu arada geri dönerken para ödemiyorsunuz. Yani aşağıdan yukarı çıkarken para ödüyorsunuz ama aşağı inerken para istemediler. Sanırım aşağıdan aldığınız bilet hani gidiş dönüş fiyatını ödüyorsunuz. O yüzden çok pahalı değil yani. Süre tutmadım ama muhtemelen 10 dakika sürüyordur en az yani yolculuk bu arada. Çünkü 3 tepeyi aşıyor.
Yani bilsem bakardım zamanı ama yani minimum 10 dakika sürüyor. Şu an rastgele dağların arasında bir yerdeyim ve hiç taksi yok ortada. Taksi bulamıyorum. Öncelikle Soran'a şehir merkezine gitmem gerekiyor ve oradan taksiyle Erbil'e geçmem gerekiyor ama yani ortalıkta hiç taksi yok ve muhtemelen otostop çekeceğim. Hava da kararmak üzere. Biraz can sıkıcı bir durum şu an. Hayatımda daha önce hiç otostop çekmedim ve bu ilk otostop deneyimim olabilir. Ve çok garip bir yerde yani şu an çok sinirim bozuldu ya. Yani Erbil'e giden bir minibüs falan geçse en azından hani minibüse binebilirim yer varsa ama bilmiyorum. Ben buraya paylaşımlı taksiyle 10.000 dinara geldim. Yani muhtemelen tek başıma gelsem 40.000 dinar ödeyecektim. Fakat buradan gitmek için birilerine sordum az önce ve bana 80.000 dinar dediler. Yani gerçekten çok ilk defa fırsatçılık yapmak isteyen birileriyle karşılaştım burada. Çok sinirim bozuldu yani. Çok saçma ve hava karardı, ne bok yiyeceğim bilmiyorum. Yani bana geldiğim taksici şey demişti. Yani 40.000 dinara maksimum dönebilirsin tek başına. Ve adamlar 2 katını istiyor. O yüzden otostop çekmek zorundayım yani artık. Ya da buradaki askere soracağım. Adamlar bana 80.000 dinar fiyat çektikten sonra otostop çektim ve şu an Soran'dayım. Yani başka bir şehre geldim ve buradan Erbil'e gitmek çok daha ucuz. Yani buradan minibüse bineceğim şimdi. Ya da paylaşımlı taksiye bineceğim en kötü. Beni minibüsün kalktığı yere bıraktılar. Şimdi minibüse bineceğim. 6.000 Irak dinarı istediler minibüs için. Otobüsü bekliyorum şu an. Soran'dan Erbil'e gelmem yaklaşık 1,5 saat sürdü. Şu an Erbil'deyim. Bayağı zorlu bir yolculuktu. Süren abi de bayağı hızlı sürüyordu. Yani her an kaza yapabilecek gibiydik ama sorunsuz geçti yolculuğum. Şimdi beni otobüs terminalinin yakınlarında bir yerde bıraktı abi.